Şimdi alışverişten bahsetmişken buranın yerel para biriminin hakkında da bilgi vermeden olmaz arkadaşlar. Şu an elimde 1000 Güney Kore won'u tutuyoruz. Güney Kore bizden şu anda vize istemiyor. 3 ay boyunca buraya gelip arkadaşlar ziyaret edebiliyoruz. Fakat şöyle bir istisnai durum söz konusu. Beni birazcık zorlayan bir konu var arkadaşlar. Burada Google Maps çok iyi çalışmıyor. Peki havalimanından buraya nasıl ulaştım ve havalimanında yapmanız gereken en önemli ilk durum ne arkadaşlar? Ben buraya trenle geldim. Peki trene nasıl bindim arkadaşlar? T-Money kart. Şöyle kocaman arkadaşlar bir teriyaki soslu tavuk aldık. Bir bakalım nasılmış. Kore kozmetik arkadaşlar. Kore kozmetik anlamında bir numara. Her yerde bu kozmetikçileri göreceğiz Kore'de gezerken. Detaylı araştırma. Burada arkadaşlar ChatGPT de çalışmıyor. Biliyorsunuz yapay zeka asistanı. Çok da hayat kurtarıcıdır. Kullanmıyorsanız mutlaka sizlere tavsiye ederim. O da benim eSIM'im üzerinden çalışmıyor arkadaşlar. Şu yeni videodan Güney Kore'den, Seul'den, yeni ülke ve yeni şehirden selamlar arkadaşlar. Sizlerle beraber en son Japonya'nın Osaka şehrinde görüşmüştük. Burada Koreli arkadaşlar hemen bizleri karşıladılar. Ben Osaka'nın ardından yeni ülke, yeni şehir Seul'e geldim. Seul maceramız, Güney Kore maceramız başlıyor arkadaşlar artık. Heyecanlıyım, çok merak ettiğim bir ülkeydi. Yani burası ticaretin, eğitimin, teknolojinin döndüğü bir ülke. Seul'de bu ülkenin başkenti arkadaşlar. Nerede kalıyorum? Hemen kaldığım yeri önce bir sizlere göstereyim. Seul Kube Hotel diye bir yerde kalıyorum. Bakın şurada hemen gözüküyor. İlgimi şurası hemen çekti. Üzerinde bir Vietnam restoranı, bir Vietnam barı bulunuyor. Altında da 7/24 açık bir market var. Otelden çok memnunum arkadaşlar. Kahvaltı dahil günlük 25 Amerikan doları veriyorum. Yine paylaşımlı bir odada kalıyorum. Fakat bilmiyorum neden bu kadar çok sevdim. Kapsül otellerde belki de birazcık sıkıldığım için olabilir. Böyle bana bir aile, bir ev ortamı verdi. Duşu sıcak, sıcacık, güzel akıyor. İnterneti çok iyi. Çalışan arkadaşlar, gönüllü Avrupalı arkadaşlar çalışıyor. Valla tertemiz yapıyorlar. Ellerine, kollarına sağlık. Her gün bir temizlik oluyor. Ben çok memnunum bu hostelden. Çok da merkezi bir yerde ayrıca. Benim gibi tek başınıza seyahat ediyorsanız bu hosteli sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Şimdi çıktık Seul sokaklarına. İlk bakış atacağız arkadaşlar. Birazcık tabii ki de bu gittiğim ülkelerde hep başıma geliyor. Bir ülkeden bir ülkeye geçince son ülkeyle orayı böyle özellikle ilk iki videoda kıyaslamaya giriyorum arkadaşlar. Çünkü Japonya'da gerçekten çok uzun bir süreç geçirdim. Oraya çok alıştım. Fakat şimdi beni bambaşka bir dünya, bambaşka bir yer karşıladı. Bakın kaldığım yerin hemen altında, zaten bu bölge hakkında da detaylı bilgileri vereceğim. Önce bir şurayı göstermek istiyorum. Böyle bir dere akıyor arkadaşlar. Tertemiz bir suyu var. Hani böyle yanına gidip içebilirsin bu suyu. O derece temiz bir su. Şurada papatyalarımız var. İnsanlar burada gece gündüz yürüyüşlerini yapıyorlar. Böyle güzel bir yerde konaklıyoruz. Bu bölgenin ismi Myeongdong diye geçiyor. Böyle Seul'ün en turistlik, en kalabalık, en güzel bölgelerinden bir tanesi burası. Hemen yan tarafımızda ne var peki? Arkadaşlar kritik yerleri hemen bulacaksınız gittiğiniz ülkede, şehirde. Bir patiseri, bir pastane. Bizim damak tadımıza da oldukça uygun burada lezzetler, ürünler mevcut. Valla harika burası. Mister gibi de kokular geliyor. Şimdi öncelikle karnım aç. Sizlerden bir müsaade, bir izin isteyeyim. Güzel bir şeyler yiyelim arkadaşlar. Gözüme burayı kestirdim. Bakın burada şu tarz böyle arkadaşlar güzel ekmek, pita ekmeğinin arasında farklı lezzetli ürünler yapıyorlar. Biz de şunlardan bir tanesini deneyelim. Tabi sabah kahvaltıdayız. Şöyle domatesli, mozzarella peynirli bir lezzet deneyebilirdik diyecektim ki break time'a denk geldik. Şu anda bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Sizlere hem burayı göstermek istiyordum hem de bir şeyler yemek istiyordum. Aslında dükkanın camları, her şeyi açık. Bakın camları açık bir şekilde bırakıp gitmişler arkadaşlar break time'a. Aslında buradan da neyi anlayabiliyoruz? Güney Kore güvenli mi? Güney Kore güvenli arkadaşlar. Camı pencereyi açık bırakıp esnaf dışarı gidebiliyor. Kendine break time verebiliyor. Biraz sonra oraya tekrardan döneriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bırakıp gitmişler dükkanı.
Kendim becerebilsem girip kendim hazırlardım. Biz çıkalım birazcık böyle şehri gezelim. Şehirde ne oluyor, ne bitiyor? Seul bizleri nasıl karşıladı? Ben buraya nasıl geldim? Benden girişte herhangi bir şey istediler mi gibi kritik bilgilere değinmeye çalışayım bu videoda. Bu videodan ilk defa beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız, olumlu olumsuz eleştirileriniz var ise yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Birazcık Seul hakkında konuşmak istiyorum. Sizlere bilgi vermek istiyorum. Biz hangi şehirdeyiz şu anda? Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz arkadaşlar. 1394 yılında bu şehir Güney Kore'nin başkenti oluyor. Oldukça eski bir zamana dayanıyor. Şehir merkezinin nüfusu 10 milyondan fazla. Seul Ulusal Başkent Bölgesi'nin nüfusuysa 24,5 milyonu buluyormuş. Aslında yine Tokyo gibi, Osaka gibi çok kalabalık bir şehirdeyiz. Seul şehrini arkadaşlar Han Nehri ikiye ayırıyor. Şu anda bir nehrin ikiye ayırdığı bir başkentteyiz, bir şehirdeyiz. Zaten kalabalık. Bu arada bakın direkt ekrana yansıyordur diye düşünüyorum. Yine kalabalık bir şehirdeyiz. Güney Kore arkadaşlar dünyanın en büyük 4. ekonomisine sahip. Dünyanın en büyük 4. ekonomisinden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin de başkenti Seul'ün tabii ki de şu şekilde arkadaşlar iş merkezleriyle, gökdelenlerle, büyük yüksek katlı yapılarla donatılması, bezenmesi çok da şaşırtıcı gelmedi bana. Sizlere de gelmemiştir diye tahmin ediyorum. İklimi merak ediyor olabilirsiniz Seul'de tabii ki de. Ilıman subtropikal iklimi burada arkadaşlar mevcut. Yazlar sıcak ve nemli, kışlar ise soğuk ve karlı geçiyor. Yani buraya kışın ziyarete gelirseniz sizi böyle karlı, soğuk havalar karşılayacak. Ve bunun hakkında şöyle bir şey okudum. Bizim bildiğimiz soğuğa ve kara benzemiyormuş. Tam anlamıyla tabiri caizse mazur görün popo donduran arkadaşlar bir soğuk varmış burada. Aman diyeyim, dikkat edin. Yazında gelirseniz çok sıcak bir hava karşılayacak sizleri burada. Gerçekten hava burada oldukça sıcak. Fakat bugün şansıma, belki bir bakıma da şanssızlığıma hava birazcık kapalı. Dün birazcık burada yağmur yağdı. Fakat yine de gezmek için, dolaşmak için, etrafı keşfetmek için şartlar uygun arkadaşlar. Biliyorsunuz yapacak bir şey yok. Biz yağmur, çamur, fırtına demeden gezmeye çalışıyoruz. Sizlere daha çok yer göstermek istiyorum. Tabii bunun için zamanı da olumlu ve düzgün bir şekilde planlamam, kullanmam gerekiyor. O sebeple bazen hava durumu kötü olabiliyor, bazen güzel olabiliyor. Aslında sizler de geldiğinizde aynı şeyi yaşayacaksınız. Buraya 10 gün ayırdınız diyelim. Bunun 5 günü yağmurluysa hava yağmurlu, ben otelden dışarı çıkmıyorum demek gibi bir lüksümüz olmuyor arkadaşlar. İnşallah o lüks günlere de sahip oluruz. Seyahatimizi dilediğimiz gibi uzatabileceğimiz günlere sahip oluruz. İlk hissiyat olarak güzel bir şehir. Ben bu şehri dün de böyle birazcık çok kısıtlı bir zaman diliminde gezmeye çalıştım. Japonya ile benzerlik gösteriyor mu? Bence çok göstermiyor. Neden göstermiyor? Onu da hemen bir anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Japonya'da ben gezdiğim tüm caddelerde, tüm sokaklarda istisnasız. Bu Hiroşima'da olabilir, Nara'da olabilir, Kyoto'da olabilir. Sizlerle zaten altını üstüne getirdik Japonya'nın. Sizler de gördünüz. Bir film setinin içinde geziyor gibi hissediyordum. Fakat Güney Kore, Seul'de bunu tam anlamıyla şu ana kadar hissedebilmiş değilim. Ben burayı nereye benzettim? Türkiye'ye benzettim arkadaşlar. Gerçekten böyle insanların, onlardan da değineceğim. İnsanların davranışları, hareketleri, işte nasıl yaşadıkları gözlemlemeye çalışıyorum, çabalıyorum. Yine böyle bana birazcık Türkiye gibi geldi Güney Kore. Sebebini bilmiyorum. Henüz çözebilmiş değilim. Burada güzel düşünülmüş bir şey var. Yaya geçitlerinin orada. Bakın bu şekilde arkadaşlar şemsiye koyuyorlar. Hava çok sıcaksa ve güneşli ise bu şemsiyenin altında bekliyoruz ışığın yanmasını. Hava yağmurlu ise tam tersi, yağmurdan korunmak adına yine ışıkları beklerken bu şemsiyenin altında bekleyebiliyoruz arkadaşlar. Güzel düşünülmüş bir şey. Ya Asya insanı, Uzak Doğu, Güneydoğu Asya insanı da özellikle tabii bunu Uzak Doğu'da daha çok görüyoruz yakın zamanda. Bu tarz böyle çok ufak şeyleri çok önem veriyorlar. Bu da bence çok değerli. Benim çok hoşuma gidiyor böyle olması. Yine burada bir beyefendi, polis beyefendi bekliyor arkadaşlar trafiği düzenlemek adına.
Myeongdong Street'e doğru Myeongdong sokaklarında geziyoruz. En turistik noktalarından bir tanesi. Yerli, yabancı turistler arkadaşlar buraya özellikle sokak lezzetlerini tatmak, alışveriş yapmak, arkadaşlarıyla zaman geçirmek adına burayı tercih ediyorlar. Yani burası Seul'ün böyle sizlerin de geldiğinde göreceğiniz alışveriş anlamında özellikle beni takip eden kadın arkadaşlarım, onlar şu anda konuyu nereye getireceğimi az çok anladılar. Güney Kore kozmetik anlamında dünyada bir numara. Birkaç arkadaşım buraya geldiğimi biliyorlar. Onlarla konuşmuştuk. Özellikle kız arkadaşlarım hemen kozmetik. Oraya bir bavul alıp kozmetik doldurup dönmek istiyorum diyenler dahi oldu arkadaşlar. Yani Güney Kore bu anlamda çok ön plana çıkıyor. Yine aynı şekilde biliyorsunuz K-pop diye bir durum söz konusu. Türkiye'de de gençler arasında sevilen bir müzik türü. Güney Kore'nin sanatçıları, grupları böyle dünyanın bir numarasına oturuyor arkadaşlar çıkarttıkları şarkılarla. Burada müzik kültürü de dünyaya yön veriyor. Zaten bakın hemen arka tarafta müzik başladı. Müzikler çalmaya başladı. Yine şöyle sağımız solumuz shopping center'larla dolu. Şimdi alışverişten bahsetmişken buranın yerel para birimini hakkında da bilgi vermeden olmaz arkadaşlar. Şu an elimde 1000 Güney Kore won'u tutuyoruz. Artık Japon yenini arkamızda bıraktık. Kore won'una geçtik arkadaşlar. 1000 Kore won'u şu andaki güncel kurla beraber 28,5 Türk lirası yapıyor. Bu ne kadar yapıyor? 0,72 Amerikan doları gibi bir şey yapıyor. Şimdi burada Japonya'yla siz de geldiğinizde hem Japonya hem Güney Kore'yi ziyaret ederseniz para birimi arasında şöyle bir ilginç değişiklik bir bağlantı var diyeyim. Ben şu ana kadar kafamda öyle hesaplıyorum. 1000 won'a ne kadar dedik arkadaşlar? 28,5. Biz bunu nerede görüyorduk? 100 Japon yeninde. 100 Japon yeninin yanına bir sıfır ekleyince 1000 won'a ulaşıyoruz. Yani aslında 100 Japon yeni 1000 Güney Kore won'una dönüşüyor arkadaşlar. Japonya'da ne harcıyorsak fiyatlar nasılsa burada yanına bir sıfır ekliyoruz. Böyle de ilginç bir durum söz konusu burada. 1-0 atınca Japon yenine dönüşüyor. 1-0 ekleyince Kore won'una dönüşüyor. Money Exchange cihazları burada. Bu cihazlardan paranızı çevirebilirsiniz. Ben buraya cebimde epey bir Japon yeni kalmıştı Japonya'dan. Japon yeniyle geldim. Japon yeniyle çevirdim. Yani dolar veya euro çevirmedim. Fakat şimdi bizleri karşılayacak. Ben de dün buraya geldim para çevirmek adına. Bir sürü arkadaşlar döviz bürosu mevcut burada. Bu döviz bürolarına gelip rahat bir şekilde dolarınızı, euronuzu çevirebilirsiniz. ATM'den henüz para çekemedim. Birkaç yerde denedim fakat bir türlü alamadım. Onun da bilgisini ilerleyen videolarda sizlere vermeye çalışacağım. İşte sizlere bahsetmiş olduğum o sokak arkadaşlar. Burada hemen böyle bizi bakın sokak lezzetleri karşıladı. Harika lezzetler arkadaşlar. Tabii daha yeni geldiğim için nedir ne değildir tam anlamıyla çözebilmiş değilim burada. Fakat zaman içerisinde bunu arkadaşlar çözeceğiz. Güzel Kore lezzetlerini, yemeklerini deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hem sohbet muhabbetimize devam edelim hem de böyle Kore'nin sokak lezzetlerinin olduğu bu sokağı, bu caddeyi gezelim. Bakın şu tarz böyle arkadaşlar buraya lezzetleri koymaya başlamışlar. Geçen akşam burada takoyaki gördüm. Yani aslında böyle birazcık Japon lezzetleriyle de benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Yine bakın burada farklı lezzetler bizleri karşıladı. Sokaklar şu anda lezzetlerle bezenmiş durumda. Aha da bizim Çin mantıları. Çin mantılarını seviyoruz arkadaşlar. Lezzetli oluyor. Tabii ki de Güney Kore'de bir deniz ülkesi arkadaşlar. Bir okyanus ülkesi. Deniz mahsulü anlamında bu tarz böyle karideslere ulaşmak oldukça kolay. Fiyatı da 10.000 wonmuş arkadaşlar. Yani 280 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Yine burada da arkadaşımız bakın şu şekilde böyle sokak lezzetlerini buraya koymuş. Soslayıp arkadaşlar veriyor. Hem tavuk hem domuz etiymiş. Domuz eti buralarda da tüketiliyor. Koreliler de domuz etini seviyor arkadaşlar. Hem daha ucuz fiyata ulaşabildikleri için
Hem de tabii ki de onu daha ucuza satabildikleri için. Yine bakın pankekler. Arkadaşımız burada bu şekilde hazırlıyor. Nutellalı. Özellikle ilk gözlemim olarak arkadaşlar burada en çok fried crab, yani bu şekilde kızartılmış böyle. Bakın karidesler. Hello. Kızartılmış karidesler çok seviliyor. Halk bunları tüketiyor arkadaşlar. Tabii yalnızca domuz eti yok. Bakın. Kızartılmış bif eti de burada arkadaşlar satılıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Yalnız biraz farklı gözüküyor arkadaşlar bu. Ben yanlış şeye baktım herhalde. O daha farklı bir şey. O tarz bir et olacağını düşünmüyorum. Aha burada gözleme var. Bakın. Bu gözleme değil, mücver değil mi arkadaşlar bu? Bizdeki mücver. Güzel gözüküyor. Vallahi mücver satıyorlar. Vejetaryen şey diye arkadaşlar, pankek diye. Oh, sorry. Merhaba. Bence Türktüler ama merhaba dedim. Konuşmalılar benimle. Oo, güzelmiş arkadaşlar. Teriyaki, bakın, tavuk. This chicken, right? Okay, can I get this one? Bak yine durduk yere sokak lezzetlerine düştük arkadaşlar. Güzel gözüküyor ama. 5000 won. Çok iyi fiyat. Şöyle ilk Kore lezzet açılışımızı da burada yapalım. 5000 won, right? Thank you very much. Şöyle kocaman arkadaşlar bir teriyaki soslu tavuk aldık. Bir bakalım nasılmış. Gayet güzel. Gayet lezzetli. Geldiğimden beri bir diğer dikkatimi çeken nokta arkadaşlar. Burada böyle bakın Türk döneri, Türk kebabı çok seviliyor. Hello. Bu şekilde böyle gelip kebap da yiyebilirsiniz buralarda. Güney Kore halkı kebabı seviyor. Tavuk şişimizi yedik arkadaşlar. 140 Türk lirası verdik onun için. 5000 won verdik. Biz yakitori yiyorduk Japonya'da. Onun 1/3 ya da böyle 1/3'ünden biraz daha büyük. Mesela 40 TL'ye yiyebiliyorduk. Aslında fiyatlar benzerlik gösteriyor şu an ilk intiba olarak Japonya ile burası arasında. Bakın her yerde bu şekilde alışveriş mağazaları arkadaşlar. Yani burası bir alışveriş cenneti. Hatta ben de kendime ilerleyen süreçte böyle bir şeyler almak istiyorum. Buradan bir spor ayakkabısına ihtiyacım var işin aslı. Belki ilerleyen süreçte bir spor ayakkabısı alırız buralardan. Bugün hafta sonu burada. Tüm Koreliler de kendini dışarı atmış alışveriş için. Bu coğrafya bayılıyor arkadaşlar böyle. Tatlı pufidik oyunlar, eşyalar. Bayılıyorlar. Siz ilk hissiyat olarak nasıl buldunuz Kore'yi? Gerçekten çok merak ediyorum yorumlarınızı. Sizce Japonya ile böyle benzerlik gösteriyor mu yoksa biraz daha farklı mı? Bence biraz daha farklı arkadaşlar. İnsanlar da birazcık daha farklı. İnsanlar daha gürültülü, daha gürültücü ya da doğru ifade etmek gerekirse. Yani dışarıda mesela daha çok konuşuyorlar, daha çok artık ses duyuyoruz. Geceleri özellikle böyle akşam saatlerinde, dün akşam ben birazcık gözlemledim. Daha çok kahkaha atıyorlar dışarıda, daha bir eğleniyorlar. Bana yaklaşımları olarak daha böyle bir açıklar, daha bir sıcakkanlılar. Yine ilk hissiyat olarak bunları hissettim buraya geldiğimde. Burası neden bu kadar kalabalık? Burası galiba arkadaşlar güzel şeyler satıyor. Gelir deneriz olmadı daha sonra.
Yine burada da tabii ki de masajlar arkadaşlar. Masaj fiyatları da şu şekildeymiş. Masaj yaptırmayı seven arkadaşlar olduğunu biliyorum buralara geldikleri zaman. Videonun bu kısmında durdurup masaj fiyatlarına buralardan bakabilirler. Tabii ki de biz masajı arkadaşlar en ucuz Tayland'da görüyoruz. Kız arkadaşımız yere bir tükürdü. Mesela Japonya'da bunları çok fazla görmüyorduk. Olabilir. Her yerin kültürü, her yerin arkadaşlar yaşayış şartları farklı. Nazik insanlar Korelilerde, kibar insanlar. Caddenin ama kalabalıklığına bakar mısınız? Oo, burada. Bakın arkadaşımız şu şekilde yine domuz eti. Hello. Sarıyor arkadaşlar, sarma gibi. Biz etrafı gezelim. Ben sizlere buraya geliş sürecimi birazcık anlatayım. Burada işinize yarayacak. İlk gelişte ufak tefek arkadaşlar hap bilgilere yer vermeye çalışayım. Ben buraya Japonya'dan aktarmasız bir şekilde direkt uçuşla geldim. 1 saat 50 dakika hatta 1 saat 40 dakika kadar sürüyor. Oldukça yakın. Güney Kore bizden şu anda vize istemiyor. 3 ay boyunca buraya gelip arkadaşlar ziyaret edebiliyoruz. Fakat şöyle bir istisnai durum söz konusu. KETA diye bir form var. KETA diye ben direkt okuyorum kendisini. KETA formunu doldurmak gerekiyor arkadaşlar. Bu form bir vize formu değil. Yani vizeniz oradan onaylanıp onaylanmıyor gibi bir durum söz konusu değil. O yalnızca Tayland'ın da aslında yeni sisteme aldığı ön bilgilendirme. Ben buyum, pasaport bilgilerim bunlar. Güney Kore'yi şu sebeple ziyaret amacıyla geliyorum. Şu otelde konaklayacağım ve şu tarihte döneceğim gibi bilgileri internet üzerinden arkadaşlar dolduruyoruz. Yaklaşık olarak benimki 4-5 saat içinde geldi, onaylandı. O form önemli. O formun screenshot'ını mutlaka alın derim. Japonya çıkışında benden o formu istediler. Ben de kendilerine o formu gösterdim. Uçağa bineceğim havalimanındaki check-in yaptığım sıradaki hanımefendi istedi benden bunu. Onu gösterdim. Dönüş biletimi sordu. Dönüş biletimi gösterdim. Ve sorunsuz bir şekilde arkadaşlar uçağa bindim. Güney Kore'ye girişte de bir tane yine çok ufak, hatta şu anda ekranda görüyorsunuz, bir kağıt vardı. Tam anlayamadım. Ben KETA'yı doldurdum fakat onu da doldurmam gerekiyor mu diye. Ben ne olur ne olmaz diye arkadaşlar onu da doldurdum. Güney Kore girişinde benden herhangi bir şey sormadılar. Herhangi bir şey istemediler. Çok kolay bir şekilde. Zaten KETA formu büyük ihtimalle onların sisteminde gözüküyor. Onun dışında pasaportumu uzattım. Kendisi bana 3 aylık giriş hakkımı, vizemi verdi diyeceğim. Fakat vize olmadığı için giriş hakkımı verdi arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde geldim. Peki havalimanından buraya nasıl ulaştım ve havalimanında yapmanız gereken en önemli ilk durum ne arkadaşlar? Ben buraya trenle geldim. Peki trene nasıl bindim arkadaşlar? T-Money kart. Şöyle gözüküyor bakın. Havalimanındaki otomatlardan bu kartı alabilirsiniz. Bu kartın önemi yalnızca havalimanından buraya gelmemizi sağlamıyor. İnanılmaz bir kalabalık var bu arada. Kalabalığa doğru devam ediyorum ama ufaklık tam önüme atladı. Arkadaşlar bu kartla ben buradaki tüm metrolara, otobüslere binebiliyorum. İzmir'im kart, Kent kart, İstanbul kart, artık adına ne derseniz Akbil gibi düşünebilirsiniz. Bunları belli marketlerden içine yükleme de yapabiliyorum. En son ülkeden ayrılırken de içinde para kalması durumunda galiba arkadaşlar içindeki parayı alabiliyormuşum. Fakat ben zaten hep böyle küçük miktarlarda yükleme yapıyorum. Hani içinde çok büyük bir miktar kalacağını düşünmüyorum. Bu kart çok önemli. Gelir gelmez bunu alırsanız eğer havalimanından şehir merkezine de yine bu kartı kullanarak arkadaşlar ulaşım sağlayabilirsiniz. Ben 5000 won verdim bu kartı alırken. Bir de 5000 won yükledim. Bastığım zaman 10.000 wonluk bakiye çıktı içinde. Ya onu tam anlayamadım açıkçası. Hani kart ücretini ekstra mı verdim yoksa içinde bakiye olarak mı geldi? Ama kıssadan ise arkadaşlar 5000 won'a böyle bir kart aldım ve içine de 5000 won atıp sorunsuz bir biçimde, sorunsuz bir şekilde Seul havalimanından, buranın en büyük havalimanından şehir merkezine ulaşabildim. SIM kart işimi yine bir eSIM'le hallettim. eSIM aldım arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 30 GB internet için bir aylık yaklaşık olarak 14 Amerikan doları verdim.
Bence fiyat performans da çok güzel, çok uygun. Sim kart olayımı da bu şekilde hallettim. Spider-Man var. Bir yanda müzik yapılıyor. Bakın burada Spider-Man var. Müthiş bir metro hattı var. Müthiş bir metro ağı var arkadaşlar. Kolay bir şekilde otobüslerle ve metrolarla istediğiniz her yere ulaşabiliyorsunuz bu şehirde. Fakat şimdi beni üzen, beni birazcık zorlayan bir konu var arkadaşlar. Burada Google Maps çok iyi çalışmıyor. Google Maps nasıl çalışmıyor? Bu. Mesela ben buradan karşıdaki AVM'ye gitmek istediğim zaman biliyorsunuz Google navigasyonda yürüyen adam böyle bir imleci çıkar. Ben onu takip ederek giderim. O adam imleci çıkmıyor arkadaşlar. Burada kısıtlıymış. O sebeple maalesef onu kullanamıyoruz. Fakat otobüs saatlerini ve yine metro hatlarını gösteriyor. Onda bir problem yaşamadım. Google haritalarda yine Güney Korelilerin kendi kullandıkları bir navigasyon sistemi var. Naver Map ve Kakao Map diye. Ben ikisini de açıklamalar kısmına bırakıyorum isimlerini. Buraya gelmeden önce o ikisini indirirseniz en azından Google Maps ile alakalı bir problem yaşarsanız dahi o ikisini kullanabilirsiniz. Bu işlemi de arkadaşlar bu şekilde halledebilirsiniz. İlk giriş hissiyatlarım, ilk giriş tecrübelerim, bu ülkeye, bu şehre ilk uyum sağlama çabalarım bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de Seul gecesiyle gündüzüyle hareketli bir şehir. Gezilecek çok turistik bölgeleri, çok turistik yerleri var. Bir sonraki video yüksek ihtimalle bir gece hayatı videosu olacak. Itaewon bölgesi vardır burada. Meşhurdur arkadaşlar. Belki onu şuradan da çok iyi hatırlayacaksınızdır. Cadılar Bayramı'nda 154 tane Koreli genç orada sıkışıp hayatını kaybetmişti kalabalıktan, yoğunluktan ötürü. O bölgeyi ziyaret ederiz zaten. Yani gece hayatını da gecesiyle gündüzüyle Güney Kore'yi arkadaşlar sizlere yaşatmaya, göstermeye çalışacağım. Hayırlı olsun. Bakın güzel bir seri bizleri bekliyor, öyle düşünüyorum. Güney Kore'de ilginç bir, farklı bir ülke. Japonya'dan kesinlikle farklı. Yine Tayland'dan, Kamboçya'dan, Laos'dan, Vietnam'dan da farklı bir ülke. Bizi buralarda neler bekliyor? Başımıza neler gelecek? Hangi maceralarla karşılaşacağız? Ben de arkadaşlar merakla bekliyorum. Mesela yine Japonya'dan farklı olarak bakın böyle ara sıra yokuş çıkıp iniyoruz. Biraz böyle yokuşluk bir bölge. Biz Japonya'da neye alıştık? Dümdüz arkadaşlar. Japonya'da her yere dümdüz gidebiliyorduk. Kawaguchiko dışında, Fuji Dağı'nın orada tabi birazcık dağlar, tepeler tırmanıyorduk fakat onun dışında problemsiz bir şekilde bu işi hallediyorduk. Bakın mesela şuralarda da her yerde arkadaşlar gördüğünüz üzere exchange ofisler mevcut fakat Türk lirası çevrimi ben görmedim. Zaten bu tarz özellikle Türkiye coğrafyasından çok uzak ülkelere gidiyorsanız, gerçi yine Balkanlar için de bu geçerli. Yani dolarla, euro ile gitmek her zaman daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bakın bu az önce mücver gördük. Burada da bizdeki bildiğiniz tavuk çevirme. Şu şekilde arkadaşlar. Piliç çevirmedir bunun adı. Güney Kore bizden bir şeyler sanki tırtıklıyor gibi. Yunanistan'dan sonra yeni baş belamız Güney Kore olabilir arkadaşlar. Yeme içme konusunda. Mesela şuradan da bakınca bir Japonya havası yok değil. Birazcık andırıyor şuradan da bakınca arkadaşlar Japonya havasını. Bakın böyle Kore kozmetik arkadaşlar. Kore kozmetik anlamında bir numara. Her yerde bu kozmetikçileri göreceğiz Kore'de gezerken. Ben buraya gelmeden internette birkaç tane bilgi okumuştum. Koreli özellikle genç kızların sıfır beden olma psikolojisine çok fazla girdiklerini ve böyle incecik olmak zorunda olduklarını, yemek yemediklerini, işte türlü estetik operasyon geçirdiklerini, güzelleşmek adına gibi bazı şeyler okumuştum. Hani şu ana kadar öyle bir durum açıkçası tabii ki de çok büyük bir yerdeyiz. Belki bu yalnızca bazı bölgelerdeki hanımefendiler için geçerlidir veya bizlerin görebileceği.
Fakat şu an burada öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Herkes her şeyi yiyor. Öyle hani müthiş sıfır bedenler de diyemem. Tabii ki de arada gerçekten çok zayıf ve estetik yaptırmış olanlar var. Bunları hani kolay bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Fakat öyle herkes her şeyi yiyor arkadaşlar. Gayet götürüyorlar yani. Öyle bir durum söz konusu değil burada. Onu da belirtmek istedim. Burada ne var böyle? Ha. Fotoğrafınızı çiziyorlar. Şu ana kadar Japonya'daki gibi böyle çok fazla anime karakterli kız arkadaş da veya çok iddialı giyinen erkek arkadaşlar, kız arkadaşlar da özellikle gençler arasında görmedik. Bu konuda sanırım şu anda Japonya bir numara. Fakat buranın bir üniversite bölgesi, daha çok gençlerin takıldığı, daha böyle K-pop kültürünü görebileceğimiz bir bölgesi varmış. Ben sizler için detaylı araştırmamı yapıyorum. Detaylı araştırma. Burada arkadaşlar ChatGPT de çalışmıyor. Biliyorsunuz yapay zeka asistanı. Çok da hayat kurtarıcıdır. Kullanmıyorsanız mutlaka sizlere tavsiye ederim. O da benim eSIM'im üzerinden çalışmıyor arkadaşlar. Şu ana kadar öyle bir problem de yaşıyorum. Bu bölgede kullanılmıyor diye. Bak dedik, kız arkadaşlarımız buralarda giyinmişler, süslenmişler, çıkmışlar. Bakalım o gideceğimiz ileriki vloglardaki üniversite ortamında da ben bu tarz böyle daha K-pop tarzını, Güney Kore tarzını görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda böyle birazcık neredeyiz biz? Bakırköy'deyiz arkadaşlar. Kemeraltı'ndayız. Alışveriş çılgınlığı, yeme içme çılgınlığı. Tam böyle bir pazar aktivitesi. Eşinizi, çocuğunuzu almışsınız. Eşiniz, çocuğunuz yok, ben varım. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. Beraber Bakırköy'ü, Kemeraltı'nı geziyoruz şu anda. Ne var ne yok böyle etrafta keşfediyoruz. Sokaklar temiz arkadaşlar, görece. Burada insanlar yine sigara içme alanları mevcut fakat sokaklarda içiyorlar. Japonya kadar o konuda katı değiller. Valla çok kibarlar, çok tatlılar. Çok da güzeller. Hanımefendiler gerçekten çok güzel. Beyefendiler yakışıklı arkadaşlar. Saçlar bakın önde gidiyor mesela. Saçlar böyle yanlar ve arkalardan birazcık kısa. Durun. Önden geliyor bak. Şimdi tam şu arkadaşımız işte bir Güney Kore tarzını yansıtıyor şu anda. Ben de tam kamerayı kendime döndürüp bu tarzı anlatacaktım size. Arkadaşımız geldi. Yine bakın öndeki arkadaş da. Burada bu şekilde böyle. Tarz bu şekilde arkadaşlar. Güney Kore'ye gelecekseniz, uzun süre yaşamak istiyorsanız yapacağınız tarz bu. Güzel pantolon, güzel ceketinizi giyin. Ve çıkın sokaklara. Japonya'da bir teknoloji ve market fiyatları çekmedim. Orada biraz daha böyle kültürü, etrafı göstermeye gayret ettim. Fakat Güney Kore'de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir vlogun içinde, videonun içerisinde özellikle teknoloji fiyatlarına, giyim fiyatlarına belki detaylıca bir gireriz. Özellikle tabii ki de teknoloji fiyatları olmazsa olmaz. Japonya'da görmediğim ve duymadığım kadar Türk arkadaşla ve Türkçe kelimeyle denk geliyoruz burada. Yani Türkler de Güney Kore'yi seviyor arkadaşlar. Bizim geçmişten de gelen, biliyorsunuz, Güney Kore ile böyle bir dostluk, kardeşliğimiz var. Kore Savaşı sırasında Güney Kore'ye asker yolluyoruz. Burada hatta bir Türk şehitliği dahi bulunuyor arkadaşlar. O sebeple Güney Kore insanı Türkiye'yi biliyor. Yine aynı zamanda 2002 Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Güney Kore ile bir üçüncülük maçına çıkmıştık. Oradan da yaşı daha büyük olanlar Türkiye'yi biliyorlar, tanıyorlar. Yani burada Türkiye biliniyor arkadaşlar. Japonya'da hatırlıyorsunuz zaman zaman böyle Türkiye'yi bilmediklerine denk gelmiştik. Bunlardan sizlere bahsetmiştim. Kore'de Türkiye'yi tanıyorlar. Kore'de tanınıyoruz arkadaşlar. Korece dili yine farklı ve zor bir dil. Öğrenmesi zaman isteyen ve benim buna ayıracak bu kadar zamanım olmayan bir dil açıkçası. Zaten İngilizce tabelalar mevcut arkadaşlar. Hani bu işi İngilizceyle de halledebiliriz.
Yani tamamen bambaşka bir yazı dili var Korece'nin. Ufak tefek tabii ki de kelimeler öğrenmeye gayret ediyorum. Özellikle merhaba, teşekkürler, kaç para gibi böyle basit kelimeler öğrenirseniz sizlerin de işine yarayacaktır bu durum. Şimdi biraz daha böyle restoran tarzı arkadaşlar lezzetlerin olduğu kısma geldik. Buralarda barbekü çok yaygın. Biz bunu nerede gördük? Vietnam'da gördük. Hatta şu masa sandalyeler bile arkadaşlar şu anda tam anlamıyla böyle bir Vietnam havası veriyor buraya. Koreliler de aynı Vietnamlılar gibi seviyor arkadaşlar, böyle gelsinler. Mangal tarzı, barbekü tarzı yerlerde otursunlar, bir şeyler yesinler, bir şeyler içsinler. Genelde de neleri görüyoruz? Tavuk görüyoruz. Onun dışında tabii ki de deniz mahsulleri olmazsa olmaz burada. Doldurmuşlar bakın buraları. O Japonya ile böyle aradaki farkı bence sizler de şu anda gözlemliyorsunuz. Daha böyle burada neşeli, daha eğlenceli arkadaşlar insanlar. Biraz daha böyle hareketli buralar. Yine alışveriş mağazaları. Herkesin elinde poşetler var. Herkes burada şu anda alışveriş yapıyor. Tam bir alışveriş cennetinin içine düştük şu anda. Bakar mısınız? Deniz mahsulü anlamında acayipler arkadaşlar. Denizden ne çıksa yiyorlar. Yine burada da tavuklar dizilmiş bakın. Bu coğrafyanın insanı sanki hayata yiyelim, içelim, eğlenelim diye gelmişler. Allah neşelerini daim etsin arkadaşlar. Darısı inşallah tüm insanların başına. Restoranlar özellikle böyle akşam saatlerine doğru diğer videolarda göreceksiniz diye umut ediyorum. Doluyor, taşıyor. İnsanlar sıralarda bekliyorlar. Bakın şu şekilde yine sigara içme alanları buralarda mevcut arkadaşlar. King Crab. Hakikaten king. Kocaman. Ulaşımı yine buralarda metro, otobüste gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bu videomuzun ilk Güney Kore, Seul videomuzun sonuna gelelim. Ben de sizlerle beraber yavaş yavaş bu şehri, bu ülkeyi tanımaya gayret gösteriyorum. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Hem böyle bir Güney Kore, Seul'e ilk bakış attık, hem de ben sizlere buradaki hissiyatlarımı yansıtmaya çalıştım. Güzel bir bölgeyi gezdik. Hatta bölgenin ismini arkadaşlar yanlış telaffuz ediyor olabilirim belki, şurada gördüm. Hello Myeongdong bölgesindeyiz arkadaşlar. Buranın böyle meşhur bölgelerinden bir tanesi. Bu bölgeden sizlere ilk hissiyatlarımı yansıtmaya çalıştım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğenmeyi, bir beğeni atmayı, bir yorum atmayı, bir abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan Güney Kore'den görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Beyefendiler bakın çekmişler takımları. İş arası, öğle arası arkadaşlar. Gelecekler buralarda. Tadını çıkartacaklar buranın. Burası açılmış arkadaşlar. Hemen şöyle kendime söyledim. Bakın şu ekmeğin arasında geliyor. Şöyle tavuklu, elmalı bir şey söyledim. Oldukça güzel gözüküyor. Fiyatı da arkadaşlar toplamda 13.600 won. Güzel de bir manzaraya karşı bunun tadını çıkartabiliyorsunuz.